Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Supla yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, görünümü çok güzel. Çarkıfelek modelinde spiral yöntemiyle yapıyoruz. Dönerek. Modelimiz her şeye çok uygun. Kağıt iple yaptım. Makrome iple de güzel olur. Suplamızın biraz daha küçüğünü yaptığımızda bardak altlığı olarak yapabiliriz. Büyüklü küçüklü birleştirerek masamızın üzerine runner olarak uygulayabiliriz. Halı paspas modellerinde çok güzel duruyor. Koltuk yastıklarında uygulayabiliriz. Ben masa takımıma göre uyguluyorum. İki çeşit sandalyem var. Bir rengini yaptım. Sizler için hazırladım. İkinci rengini de beraber yapacağız. Yapımına başlayalım. Kağıt ipimiz iki renk çalışıyoruz. 4,5 numaralı tığ kullanıyorum. İstediğimiz tığla da çalışabiliriz. Bir tane de ayrıca ihtiyacımız var. Sihirli halka yöntemiyle başlıyoruz. İpimi iki parmağıma doluyorum. Alttaki ipten tığımı geçiriyorum. Üstteki ipi içerisinden geçirip yandaki ipten ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir zincir çektim. Sihirli halkamızı oluşturduk. İpimi çekiyorum. Halkamı biraz küçültüyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çektim. Sık iğne yaptım. Halkanın içine batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğimi birden çekip sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım. İpimizi, kısa olan ipimizi çekiyorum. Halkamızı küçültüyoruz. İpimizi çok hızlı çekmeyelim. Kopabilir. Halkamızı küçülttük. İlk başladığım sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İpimi de alıyorum, gizliyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çektim, sık iğne yaptım. Yine aynı boşluğa batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Öbür renkteki ipimi alıyorum. İçerisinden geçirdim. 2 ilmeği birden çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir kez daha batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Öbür ipimi alıyorum.
sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Öbür ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bir sık iğne. Yine aynı boşluğa batırıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. Her iki sık iğnede ipimizi değiştiriyoruz. Bir, aynı boşluğa batırıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. İplerimizi de gizliyoruz. 1, aynı boşluğa batırıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. Burada da şu kısa kalan ipimi kesiyorum. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Başlangıç noktasına geldik. 16 tane sık iğne olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane sık iğne yaptık. Renklerimiz de 1, 2, 3, 4. 4 krem rengi, 4 kahverengi rengimiz oldu. Şimdi başlangıçtaki ipimiz kahverengi. Burada ipimizi değiştiriyoruz. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi değiştirdim. Aynı renkten olan ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Artık zincir çekmiyoruz, dönerek yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Bir çift yapıyoruz. Bir tek aynı boşluğa batırıyorum. Bir çift. İşaretimizi de belirleyelim. Şimdi yanındaki boşluğa geldik. Oradaki ipim krem rengi. Burada ipimi değiştiriyorum. Aynı renkten olan ipimi alıyorum. Çekiyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir tek yaptık. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Bir sık iğne. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Bir tek, bir çift. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Burada ipimi değiştiriyorum. Aynı renkten olan ipimi çekiyorum. İçerisinden geçirdim. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tek, bir çift. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. Öbür ipimi alıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum.
İpimi çekiyorum. Bir sık iğne. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir kez daha bir çift yapıyorum. Elimizde de form veriyoruz. Bir tek bir çift yaparak başlangıç noktasına gelelim. Bir tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geldik. İpimi bırakıyorum. Aynı renkten olan sık iğnenin boşluğuna, tepe noktasına batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir çift. Bir tek bir çift. İşaretimizi çıkartıyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Aynı renkten olan ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Zincir çekmiyoruz. Dönerek yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. 2 tek yaptık. Yanındaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tane yaptım. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tek, 1 2 3 4, 2 tek bir çift yapıyoruz. İşaretimi belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Öbür ipimi alıyorum. Çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir, aynı boşluğa batırıyorum. Bir çift. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. 2 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi bırakıyorum. Öbür ipimi alıyorum. Aynı renkten olan ipimi içerisinden geçiriyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. 2 tek bir çift yaparak başlangıç noktasına gelelim. 2 tek bir çift yaparak sıranın sonuna geldik. İpimi değiştiriyorum. Bir tek. Bir tek. Her renk değişimizde sonunu çiftle bitiriyoruz. Bir çift. İki tek bir çift yaptık. İşaretimi çıkartıyorum. Başlangıç noktasına geldim. İlk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi değiştiriyorum.
sık iğne yaptım. Burada 3 tek bir çift yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. 2 tek, yanındaki yuvaya batırıyorum. 3 tek, yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. Aynı boşluğa batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. 3 tek bir çift yaptık. İşaretimi belirliyorum. Şimdi aynı renkte olan ipimi sık iğnenin tepe noktasına batırdım. İpimi değiştiriyorum. Aynı renkten olan ipimi alıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2, yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tek, son boşluğa batırıyorum. Bir çift. Bir kez daha batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi değiştiriyorum. Bir. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. Sık iğne yaptım. Her bitirişimizde de elimizle bu şekilde form verelim. 3 tek bir çift yaparak başlangıç noktasına geldik. İşaretimi çıkartıyorum. Öbür ipimi alıyorum. Başlangıç noktasına batırıyorum. Bağlıyorum. 4 tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, sonuncusuna çift yapıyoruz. 4 tek bir çift. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. İşaretimi belirliyorum başlangıç noktasına. İpimi bırakıyorum, öbür ipimi alıyorum. Bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, bir çift. İpimi bırakıyorum. Öbür ipimi alıyorum. Aynı renkten olan ipimin noktasına batırıyorum. 1, 2, 3, 4, bir çift. Elimizde de şöyle form veriyoruz. 4 tek bir çift, bir dahaki sırada 5 tek bir çift, 6 tek bir çift yaparak istediğimiz
uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. İstediğim boyuta gelene kadar ilerledim. 14 tek bir çifte bitiriyorum. Burada daha büyük veya daha küçük yapabiliriz. Son çiftimi yapıyorum. İşaretimi çıkarttım. Bir tanesini yaptım. İkinci sık iğnemde öbür ipimi alıyorum. Bitiriyoruz artık. İçerisinden geçiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Üç buçuk numaralı tığımı alıyorum. Bir tane atlıyorum sık iğne. İkinci sık iğneden aynı renkte olan ipimi içerisinden geçiriyorum. Bitirdiğim sık iğnenin içerisindeki ilmekten ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Burada aynı renkte olan iplerimizi gizliyoruz. İç kısımdan iğnemi yürütüyorum. Suplamız bitti. Ütüledim. Çok hoş, çok güzel oldu. Nerede bitirdiğimizde hiçbir şekilde belli olmuyor. Ölçümünü veriyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü istediğimiz şekilde belirleyebiliriz. 29 santim yaptım. Öbür suplamı da alıyorum. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.